Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yorumlarınıza istinaden Anapolon hakkında bilgi vereceğim. Şimdi kanalımızda tabii çok genç arkadaş, yani tabii ki filtreler yapıyorum. Genelde 20 yaşının altında yüksek bir talep var. Onun için Anapolon'u bir anlatmak istedim. Hani Anapolon böyle basit, eczaneden ulaşılabilirliği olduğu için biraz sustanon gibi basite indirgeniyor. Aslında mantığını size anlatayım. Hani nedir ne değildir. Sonra ileride kullanacaksanız da hata yapmadan kullanın. Yani bu ilk etapta kullanılabilecek gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Anapolon çünkü amatör düzeyde, yani kendi işte kür seviyeleri, steroid kürleri yapmış seviyelerde insanlar için daha mantıklıdır. Hatta yani Anapolon'u şöyle düşünün. Belli bir kas seviyesine gelmiş ve bu işi artık ciddi seviyede yapan insanların birçoğu artık yaklaşmadığı bir ürün olduğu için düşünün. Yani çok güçlü bir androjenik, yani aslında oral yolla alınabilecek en güçlü steroidlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi çeşitli kaynaklar var. İşte kilo başına 0.5-0.8 miligram falan öneriliyor. Yani bu da bir tablette 4 tablet arasında. Yani benim kendi araştırmalarımda bence 2'yi bile geçmemek lazım. Yani 2 tablet bile 50 miligram, yani 100 miligram çok ciddi bir miligram olduğunu düşünüyorum. Hatta bu kaynaklarda yani 6 haftalara kadar işte kullanmayın, 6 haftadan sonra kullanmayın diye bir ibare var. Hatta ben maksimum 3-4 hafta taraftarıyım. Tabii böyle spesifik kürler var. İşte 20 hafta uzunluğunda dekadrobolin, testosteron kürlerinde mesela şöyle bir döngü var. İlk 4 haftasına yerleştirilmiş. Sonra 4 hafta ara, sonra bir 4 hafta daha ve son 4 haftaya tekrar işte böyle bir manipüle yapılıp işte 12 hafta var ama 20 hafta içerisinde de 8 hafta dinlenme var. Bu ciddi bir profesyonel ve hani bulk kürü yapan bir atlet için olan bir durum. Yani bunlar amatör için yapılacak, işte artık kür sayısını unutmuş insanlar için bir durum. Çünkü şöyle bir şey var, yüksek tansiyon, karaciğerde toksit, işte o kadar çok yan etkisi var ki, hele bayanlar kısmında işte virilizasyon, bir sürü şey var. Hatta bayanlar için hiç tavsiye edilmeyecek bir steroid grubuna giriyor. Ama şimdi şöyle de avantajları olduğu için aslında popülerliğini hala yitirmedi. Çünkü su tutumu deri altında olduğu kadar kas içinde de yüksek bir su tutumu var. Tabii şöyle, yani bana soracak olursanız güç artışında gözle görülür en büyük steroid yani. Sadece şöyle tek başına kullanım sorulmuş. Kesinlikle ve kesinlikle doğal testosteron çok aşırı baskıladığı için testosteron kürlerinde önerilebilecek bir şey. Yani mutlaka işte sustanon olabilir, testosteron enantat olabilir. Bal kürlerinde bu şekilde önerilebilecek bir şey. Ve kestikten sonra da testosteron döngünüzün işte antiöstrojenik şeylerin devam etmesi lazım. Çünkü Anapolon için şöyle bir tabir vardır. Hızlı 10 kilo alıp affedersiniz küçük tuvalete çıktığınızda 5 kilo verdiren bir steroiddir. Kesinlikle kaliteli kas inşa etmez diye bir durumu vardır. Kırmızı kan hücrelerini çok hızlandırdığı için, aslında anemi tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğu için çok kuvvetli bir steroiddir. Bu da şöyle oluyor. Şimdi ektomorf çok aşırı yağsız döngülerde 1-3 hafta böyle itiklemek için yapılabilecek bir tablet diyebilirim. Amerika'da neredeyse ilk yasaklanan madde oksimetalon bunun temel maddesi. Yani dediğim gibi karaciğerde toksit, böbrek yetmezliği, bir sürü sıkıntılı durumu var. Yani en azından kullanılacaksa kürünüzün en başında 3 haftalık veya kürün ara yerinde yerleştirebileceğiniz, zaten biliyorsunuz tabletlerle alakalı benim görüşüm veya işte kaynakların hepsi, bütün tablet ne olursa olsun Winstrol tableti ayırırım ama diğerlerinde 6 haftada yani hatta şöyle söyleyeyim, Halotest'in tabletler vardır, bunu da anlatırız ama yani 10 günlük işte bir döngü içerisinde diyetin sonuna koyulur, inanılmaz yani uzattığınız anda ve işte değerlerinizi çok alt üst eden tabletler bunlar.
Hatta şöyle, Anapolon için şunu derler, 1 ile 7 gün arasında gidip kan testi yaptırsanız karaciğer değerlerinizin inanılmaz oynadığını göreceksiniz. Ve ne yazık ki her şeyi doğru bile yapsanız Anapolon'u bıraktıktan 2 ay sonra tamamen referans aralıklarına giriyor vücudunuz. Az bile kullansanız, işte o önerilen kilonuza göre kullansanız bile 1 ile 2 ay arasında çok sağlıklı bir de yaşasanız karaciğer değerleriniz anca böyle referans aralıklarına girer. Bu da şu demek değildir. Çok aşacak mı? O sizin aslında yani her vücutta ne yazık ki anabolizanların veya anabolik ilaçların, androjenik ilaçların durumu şudur. Her insanda iş aynı değildir. Yani bir insan kötü tarafı aslında bu. Bir insan işte steroid yaparken hiçbir şey de yaşamayabilir. Çok ufak hobi kür yapacağım dersin, sağlığında oynama da olabilir. Onun için risk alırken bunları bilerek risk alın. Amatör arkadaşlarıma döneyim. Anapolon'u kürünüze lütfen koymayın. Bu benim size tavsiyem olsun. Yani bu kür geçmişi 3-4 senelik, işte belli bir seviyelere gelmiş, ille de kullanıp işte bu inanılmaz kuvvet artışını yaşayıp eklemleri birazcık böyle suni de olsa rahatlatmak isteyenler için önerim bu olacak. Bir de şuna gelelim. Şimdi Anapolon çok ilginç. Kesinlikle yani balk ilacıdır. Ama dünyada ve işte pro yarışmacılarda çok ciddi, pürüzsüz ve yani onun tuttuğu su dengeli bir işte beslenmeyle yakalandı ise çok pürüzsüz ve cildinizi böyle çok güzel bir kabarık şekli de var. O da %3'lere kadar, 4'lere kadar yağ oranı indikten sonra, yani yarışmacılar bunu anlayacak. Artık gluteus'taki taraklar, açıklıklar belli olduğunda Anapolon'u yarışmanın son bir ayında işte son döneme kadar ufak ufak koyulur ve hatta o kabarıklığı yakalamak için böyle bir manipülasyon yapıldığını da bilin. Yani Anapolon aslında güzel bir hile aracı olarak da yarışmacılar tarafından kullanılıyor. Çünkü son dönemde, son 10 günde zaten birçok hile ve tecrübe giriyor işin içine. İşte pardon, telefonum çalıyor. Bunu biraz meşgule vereceğiz. Affedersiniz. Şimdi öbür videoda da demişti arkadaş, çayını yudumlamıyorsun hocam diye. Çayımızı da yudumlayalım. Yani demek ki bu tip bir döngüde yapılabiliyor. Yani bu döngüde de hani ben diyetteyim bunu kullanamam diye değil, çok sert bir definisyonda her yer açıkken bu tip manipülasyonlar ben de dahil yaptım. Çoğu vücutçu da bu evet hocam doğru söylüyor biz de yaptık diyecektir. Biliyorsunuz zaten Anapolon'un karşılığı sağlam antiöstrojenikler kullanmanız gerekiyor. Çünkü hele amatör vücutlarda jinekomasti ile biten durumları çok yaşarsınız. Onu vücut işte o aromatizasyonu kontrol etmek amatörlerde daha da zor. Yani Sustanon'da da bunlardan bahsetmiştim. Yani biraz daha ileriye seviye arkadaşların eğer yapacaklarsa tavsiyem ileri seviyelerde bu işlerin yapılması. Hani böyle şöyle bir yanılgı var. Ben eczaneden ulaşıyorum. Hani ben etrafta ilaç bulamıyorum. Kimseye güvenmiyorum. Haklısınız, güvenmeyebilirsiniz. Ama işte güvenmiyorum diye de eczanedeki ilacın ulaşılabilirliği sizi böyle hani bu Anapolon'u veriyorlarsa Türkiye'de bu iş birazcık böyle hani gevşek. Hani işte veriliyorsa o kadar da zararlı değildir. Tam tersi çok zararlı ilaç grubuna giriyor. Sustanon'da da şöyle, Sustanon yaptığınız işte böyle oldu. Konu atlıyorum ama işte 3 prepat olduğu için 14 günde yavaş yavaş yayılır. Profesyonel için avantaj olabilir ama amatör için ya jinekomasti, su tutması veya o hormon dengesizlikleri, hele PCT'de de hakim değilse libido problemlerine kadar giden durumlar var. Yani işte Anapolon'la anlatmak istediğim bunlar. Başka aklıma gelecek, size aydınlatmak istedim. Lütfen eczaneden ulaşıp bunu plansız programsız amatör vücutlarınıza sokmayın. Bunlar ileri seviye kürler için yapılabilecek manipülasyonlar, kürlerin içine yerleştirebileceğiniz. Bir de son olarak tekrar söyleyeyim, beraber alınacak şeyler belli. Testosteronsuz kesinlikle olmaz. Hatta şöyle, ileri seviye balk kürlerinde de şeyde de yapılabilir. İşte parabolon çok. Parabolonla birlikte çok güzel
verim alınıyor. Parabolon işte ikisi. Ve de tabii ki growth hormon varsa, testosteron zaten söylemiyorum, başta söyledim. İşte growth hormon, yağ yakan bir sürü etken varsa da tabii ki bunun su tutmasını en aza indiriyorsunuz. Profesyoneller bunu kendi yarışma planına veya bulk planına göre ayarlayıp oraya yerleştirebilir. Hatta yani başta da söyledim, tabletlerden çoğu vücutçu sikletine oturduysa artık vazgeçiyor. Yani artık o şeylere vücudu yorgun. Çünkü profesyonellerde kür süreleri 1 ile 3 sene arasında küçük küçük aralarla devam ettiği için tabletler birazcık cazibesini kaybediyor açıkçası. Onun için durum bu. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar o arkadaş için çayımı bir kere daha yudumlayayım. Kanalımız tüm hızıyla devam edecek. Tabii kanalımızın abonesi arttıkça arkadaşlarımızın tepkileri devam ediyor. Biz doğru bildiğimizi anlatıyoruz. Bu işe aşık insanlara ışık olmaya çalışıyoruz. Onun için hoşça kalın. Vicdanımız rahat. Etik, ilaç satıcıları rahatsız olmaya başladı yavaş yavaş. Etik kuralları aşıyormuşuz. Etik diye bir şey yok. Hani üstünkörü bilgilerimizin olduğu söyleniyor. Yani bir gün çayını çorbasını alsın, karşımıza otursun. Kim ne kadar ne biliyor. Bilgilerinizi tartıştırabiliriz, hani aşıklar gibi yapabiliriz yani. Bunlar da hiç kimseden kaçmıyoruz. Çekingemiz yok. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.